Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için renkli pandispanya hazırladım. Daha önceden 2 katlı pasta için büyükçe bir pandispanya hazırlamıştık. Bana yorumlardan çokça ufak pandispanya ölçüleri sorulmuştu ve sizin için tekrardan bir pandispanya hazırladım. Ve hemen tarife geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle başta söylemem gereken en önemli şey bir tane mutfak tartısı edinmeniz. Bu pastacılık ürünleri için çok önemli. Ben olabildiğince bardak ölçüleriyle de yazacağım ama gramajlı giderseniz çok daha güzel olacaktır. 5 tane yumurtamı sarısını ve beyazını ayırdım. Bu aşamada en önemli şey beyazının içerisine bir damla bile sarı karışmayacak ve kesinlikle bir damla bile su damlamayacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Beyazının içerisine bir çimdik tuz attım ve çırpmaya başlıyorum. Diğer taraftan da sarısının içerisine bir çay bardağı toz şeker ilave ettim. Tartı ölçülerini tam olarak açıklamalara yazacağım, tekrardan belirteyim. Bir bardak toz şekerimi ekledikten sonra şöyle elimle biraz çırpıyorum. Şeker sağa sola dağılmasın diye ve çırpıcımı çalıştırıyorum. Yumurtamın beyazı ve sarısı ayrı ayrı kaplarda çırpılıyor. Bu arada arkadaşlar bunu yaparken hiç gözünüz korkmasın. Yapımı gerçekten çok kolay. Önemli olan gramajlara uygun şekilde hareket etmek ve bütün malzemelerimizin oda ısısında olması. Yumurtamın beyazı köpürmeye başladı. Bu aşamada içerisine bir çay bardağı daha toz şeker ilave ediyorum. Sarısı için bir çay bardağı, beyazı için bir çay bardağı kullandım. Tam ölçülerini açıklamalara yazıyorum. Tekrardan bunu belirtmek isterim. Çırpmaya başlıyorum. Tıraş köpüğü kıvamını alıncaya, merenk gibi oluncaya kadar çırpıyoruz. Beyazı çırpılırken sarısının içerisine de kaynar su ekleyeceğim arkadaşlar. Rengi yeteri kadar açıldı ve şöyle bir çay bardağının 1/4 kadar, yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar da kaynar suyumu ilave ettim. Kaynar suyumu koyarken de bir yandan da çırpmaya devam ettim ki sütü pişirip tadını bozmasın arkadaşlar. Yumurtamın beyazı da hazırlandı. Şöyle görüyorsunuz, çırpma telinden kopması çok zor. Ters çevirdiğimizde düşmeyecek kıvamda şu anda. İstediğimiz kıvam bu şekilde. Şöyle yumurtamın beyazını size iyice gösterdikten sonra kenara alıyorum ve sarısıyla devam ediyorum. Kuru malzemelerimi ekleyeceğim sarısına. Kuru malzemelerimizin tamamını elekten geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle nişastamın içerisine unumu ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekliyoruz. Normalde pandispanyalara kabartma tozu eklemeye hiç gerek yok arkadaşlar. Yumurtayı bu şekilde beyazını çırpıp kabarttığımızda bu bizim için yeterli olacaktır. Ama ben yine de kesinlikle hiçbir sönme yaşanmaması adına bunu yapıyorum. Kırmızı gıda boyası kullanacağım için, renginin de böyle çok açık bir renk olmasını istemediğim için şöyle yarım yemek kaşığı kadar da kakao ekledim kuru malzemelerimin içerisine. Bütün kuru malzemelerimi şöyle elekten geçireceğim. Ama tek seferde eklemiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 parça halinde elekten geçirip ekleyeceğim ki yumurtanın sarısında bunu yedirmesi kolay olsun. Ara ara karıştırıp yedireceğim ve tekrardan kalan kuru malzemelerimi elekten geçirmeye devam edeceğim. Bütün kuru malzemelerim bitinceye kadar aynı işleme devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle alttan üste karıştırarak unumu yediriyorum. Şöyle öne aldım ki daha iyi görebilin istediğim için. Alttan üste karıştırıyoruz. Kalan unumu da elekten geçiriyorum. Dediğim gibi tek seferde eklemedim bunu. 3 parti halinde ekledim. Bir kısmını daha yedirdikten sonra kalanını ekledim. Son eklediğim unla birlikte de içerisine gıda boyası kattım. Ben kırmızı bir pandispanya yaptığım için kırmızı renkli gıda boyası kullandım. Gıda boyası içinde oran veremiyorum arkadaşlar. Tamamen gıda boyanızın renk verme kıvamına göre değişebilir. İstediğiniz rengi buluncaya kadar gıda boyasını eklemeye devam edebilirsiniz. Bu aşamada benim yumurtalarım ve un karışımım biraz katılaştı. Karıştırmakta zorlandığım için beyazından biraz eklemeye başladım. Şöyle çırpıcımın ucundakini ekliyorum ve karışımımın kıvamını yumuşatmaya başlıyorum. Çırpma teli kullanmıyoruz bu aşamadan sonra arkadaşlar. Mutlaka spatula ile devam edelim ki yumurtamızın beyazlarını çok söndürmeyelim. Olabildiğince kibar davranıyoruz. Hep böyle alttan üste kenarlardan ortaya doğru
spatulamızda karıştırıyoruz. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra gıda boyası eklemeye devam ediyorum. Benim aldığım gıda boyası çok iyi renk vermedi arkadaşlar. Bu nedenle 3 kez böyle bol miktarda gıda boyası ekledim ve istediğim kıvamı, rengi tutturuncaya kadar devam ettim bu işleme. Yine alttan üste karıştırıyorum ve artık yumurtamın beyazlarından da eklemeye devam edeceğim. İki malzememi birleştireceğim. Tıpkı unu yumurtamızın sarısını eklerkenki gibi yumurtamızın beyazını da eklerken birkaç kez seferde ekliyoruz arkadaşlar. Tek seferde bütün yumurta aklarımızı içerisine eklemeyelim. Çok yoğun bir sönmeye sebep vermeyelim. Karışımımı yumurta beyazımın içerisine ekliyorum. Artık tamamını birleştirme vakti geldi. Tamamını birleştirip fırın kablarımın içerisine alacağım arkadaşlar. Gözünüzü böyle ilk aşamada ne kadar uğraştırıcı gibi gelebilir. Gerçekten yaptığınızda çok kolay olacak. Bütün malzemelerinizi tartın, hazırlayın ve tek seferde kek çırpar gibi yapın arkadaşlar. Çok zor değil. Yapımı oldukça pratik. Şimdi dışarıda bu sayıda bir pasta en az 1000 lira. Ben daha yeni sordum. Gerçekten 20 kişilik pasta için 1000 lira istiyorlar arkadaşlar. Biz evde bunu çok çok düşük maliyetlerle yapabiliriz. Ben fırında pişirme işlemi için de sefer taslarından faydalandım arkadaşlar. Benim işte pandispanyayı pişirecek kabım yok, işte fırın için kek kalıbım yok diye düşünmeyin. Sapları çelikten olan bir tencerenizin içinde de yapabilirsiniz. Şöyle iki parça halinde yaptım ki iç pişmesi çok daha iyi olabilsin diye. Bu arada kağıtları biraz fazla uzun kesmişim. Onları kırpacağım fırına atmadan hemen önce. Şöyle kenarlardan güzelce düzelterek 2 tane kabımın içerisine doldurdum. Şöyle spatula yardımıyla kenarlarını biraz yükseltiyorum arkadaşlar. Bu yükseltme sayesinde kekimiz daha fazla yukarıya çıkmaya alan bulacaktır. Tamamını bu şekilde kesiyoruz ve önden ısıttığımız 165-170 derece fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat içerisinde pişiyorlar. Şöyle göstereyim, çıkarması da çok kolay. Hem altına hem kenarlarına yağlı kağıt serdiğimiz için çok rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Önemli olan kabımızın fırına dayanıklı olması. Ne kullandığınızın hiçbir önemi yok. Tencere, benim gibi sefer tası kullanabilirsiniz. Veya başka bir ürün, şu an aklıma gelmeyen borcamlarda yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Önemli olan her tarafını güzelce kağıtla kaplamanız. Zaten kağıtla kapladıktan sonra çıkarma işlemi ciddi anlamda kolay. Hemen sıcağı sıcağına yağlı kağıtlarından ayırıyorum ki terleme yapmasın. Izgara telinin üzerine alacağım ve soğumaya bırakacağım. İsterseniz hemen ertesi gün veya soğuduktan sonra buzluğa atıp istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.